Düşünün ki Kuzey İrlanda'nın kadim ormanlarından birinde arabayla giderken arabanız bozuluyor. Arabadan iniyorsunuz. Bir yer bakınırken bir arkanızı dönüyorsunuz ki araba yok olmuş. Ve sizi birileri takip ediyor gibi. Daha sonra bir kadının yönlendirmesiyle bir eve sığınıyorsunuz. Bu evde kadınla birlikte 2 genç insan daha var ve burada ormandaki bir takım varlıklar gece boyunca sizi gözlüyorlar. Ve eğer siz hayatta kalmak istiyorsanız bu gözcülerin sizi gözlemlemelerine izin vermek zorundasınız. Oldukça ilginç bir hikaye gibi geliyor, değil mi? You have 5 seconds before the door is sealed. 5, 4, 3, 2... Peki böyle bir hikayenin altından kim kalkabilir? Tabii ki soyadı Shyamalan olan biri. Bu kez baba M. Night Shyamalan değil, kızı onunla birlikte setlerde yetişmiş Ishana Shyamalan hem uyarlama senaryoyu yazmış hem de gayet iyi yönetmiş. Peki nereden uyarlamış? Yine genç bir yazar olan ve İrlanda'nın folklorik korku köklerinden beslenen A.M. Shine'ın kitabından uyarlamış. Özellikle 2 oyuncu öne çıkıyor. Bir illüstrasyon sanatçısı olduğu halde pet shop'ta çalışan ve bir papağanı bir haftalığına hayvanat bahçesine götürürken ormanda mahsur kalan genç kadını Dakota Fanning canlandırıyor. Ki burada anımsatayım, Dakota Fanning'i en son Ripley dizisinde seyretmiştik. Onun karşısına çıkan yaşlı kadını ise İrlandalı sanatçı Olwen Fowley canlandırıyor. Ki o da özellikle son yıllarda oldukça ayrıksı rollerle karşımıza çıkan bir sanatçı. Film bir fantastik korku olarak oldukça klas. Hem ana karakterin geçmişiyle ilgili son derece dramatik bir hikaye var, hem de günümüzdeki esrarengiz olaylar var. Film, geceliğin dışarı çıkamayan ve ormanı terk edemeyen bu 4 yabancının kendi dramatik hikayeleriyle olayları iç içe geçiren bir örgüye sahip. Burada özellikle ana karakterdeki genç kadının geçmişten gelen ağır yükü onu hikayenin kalbine yerleştiriyor. Gözcüler karanlık ve aydınlık yanları vurgulanan insanlarla onların karşısında yer alan tırnak içinde kötü varlıkların etkileşiminden son derece vurucu ve sağlam bir finale ulaşıyor. What is happening? What is this place? I don't mean to scare you, but we haven't much time. It's not wise to keep them waiting. It's a window on the other side. They come every night. And they watch us. Ishana Shyamalan'ın tarzı aynı babası gibi. Gizem ve soru işaretleriyle başlıyor ve sonra bütün boşluklar iğne deliğine kadar senaryoda dolduruluyor. Son derecede yalın bir anlatımı var. Aslında sömürülmeye oldukça müsait bir hikaye var karşımızda. Ama yönetmenin bakışı son derece asil ve şunu söylemeliyim ki bir kadın dokunuşu var. Bu kadın dokunuşunu filmde hissediyorsunuz. Evet, burada pozitif ayrımcı bir yorum yapmak zorundayım. How long have you been here? I don't know. You've never seen one. No one sees one and survives. They allow us to live because we follow their rules. Burada görüntü yönetmeni Eli Aronson'ın çalışmasının altını çizmek isterim. Çünkü bu büyük ormanın atmosferini, gizemini, renklerini, dokusunu ve ışığını son derece etkili yansıtıyor perdeden. Bir de Polonyalı besteci Abel Korzeniowski'nin müzikleri var ki ben kendi adıma çok etkilendim. Filmde tahmin edersiniz ki babası gibi Ishana Shyamalan da kademeli olarak sürprizlerle sizi karşı karşıya bırakıyor. Someone's out there. Please open the door. John? My husband's outside. This is a trick. Oh my God. Filmden çıktığımda şunu düşündüm. İnsan türünün tüm kötülüklerine rağmen hala derinlerde saklı bir iyiliği ve vicdanı var. Bu da bizim geleceğe dair umutlarımızı besliyor. Don't you want to know what they are? It's impossible.